1914 yılının sonlarına doğru Avrupa alev alev yanıyordu. Birinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle sürerken Osmanlı İmparatorluğu da bu büyük savaşın içine çekildi. Osmanlı 18. yüzyıldan itibaren zayıflamış, toprak kayıpları yaşamış ve savaşlarda ardı ardına yenilgiler almıştı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte Osmanlı, Almanya ile ittifak kurarak savaşın taraflarından biri haline geldi. İtilaf devletleri olan İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak istiyordu. Özellikle İngiltere ve Fransa, Osmanlı'nın kontrolündeki Çanakkale Boğazı'nı ele geçirerek Rusya'ya yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Çanakkale Boğazı hem deniz yolu hem de Rusya'ya giden karayolu açısından kritik bir öneme sahipti. Eğer boğazlar geçilirse İstanbul ele geçirilecek, Osmanlı teslim olacak ve savaş İtilaf devletleri lehine daha kısa sürede sonuçlanacaktı. İngiltere'nin bu saldırı planının arkasındaki en önemli isimlerinden biri İngiltere Deniz Bakanı Winston Churchill idi. Churchill, güçlü bir donanmayla Çanakkale'nin kolayca geçilebileceğini ve Osmanlı'nın kısa sürede teslim olacağını düşünüyordu. İngiltere, Mezopotamya ve Filistin'i, Fransa ise Suriye ve Lübnan'ı istiyordu. Rusya ise Boğazları ve İstanbul'u ele geçirme hayaliyle bu planın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordu. İngiltere'nin Çanakkale'ye yüklenmesinin en büyük sebeplerinden biri de müttefikleri olan Rusya'yı memnun etmekti. İtilaf devletleri Osmanlı'nın Çanakkale'deki savunma gücünü test etmek için 3 Kasım 1914'te ilk bombardımanı başlattı. İngiliz ve Fransız donanmaları Settülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabiyalarına ağır topçu ateşi açtı. Settülbahir tabyasının cephaneliğine isabet eden bir mermi büyük bir patlamaya yol açtı ve Osmanlı ilk şehitlerini verdi. Fakat bu saldırılar Osmanlı'nın direncini kırmadı. Aksine savunma hattının güçlendirmesine neden oldu. İtilaf devletleri saldırını artırarak 19 Şubat 1915'te büyük bir deniz harekatı başlattı. Boğaz'ın giriş tabiyalarını bombalayan Irresistible, Queen Elizabeth, Agamemnon ve Golova gibi dev zırhlılar Osmanlı savunmasına ağır hasar verdi. Ancak Osmanlı topçusu da boş durmadı ve Agamemnon, Golova ve Lord Nelson zırhlarını vurarak düşmana büyük zarar verdi. İngiliz ve Fransızlar Boğaz'ı geçebilmek için önlerindeki en büyük engel olan mayınları temizlemeye çalışıyordu. Ama Osmanlı'nın iyi gizlenmiş kıyı bataryaları düşmanın mayın tarama gemilerini tek tek batırarak bu çabaları boşa çıkardı. 2 Mart'ta İngiliz savaş gemisi Kanapu Osmanlı bataryaları tarafından 4 yerinden yer aldı. 4 Mart'ta Majestic vuruldu, 7 Mart'ta ise Golova zırhlısı ağır hasar aldı. Fakat bu saldırılar İtilaf devletlerinin istediği etkiyi yaratmadı. Karaya çıkarılan keşif birlikleri Osmanlı tabiyalarının büyük oranda sağlam kaldığını rapor edince İngiliz ve Fransızlar yeni bir strateji geliştirmek zorunda kaldılar. İngiliz ve Fransızlar Osmanlı'nın kıyı savunmalarına odaklandıklarını düşünüyordu. Boğaz'daki mayın hatlarının da temizlendiğinden emindiler. 7-8 Mart gecesi Osmanlı'nın kaderini değiştirecek bir operasyon başladı. Nusret mayın gemisi gece karanlığında Erenköy koyuna yanaştı ve kıyıya paralel olarak 26 mayın bıraktı. Bu mayınlar İtilaf donanmasının dönüş manevraları sırasında geçeceği rotaya yerleştirilmişti. İngiliz ve Fransızlar bu yeni mayınlardan tamamen habersizdi. 18 Mart sabahı İngiliz ve Fransız donanması büyük bir saldırı için Çanakkale Boğazı'na ilerledi. İlk saldırı dalgasında Queen Elizabeth, Inflexible, Agamemnon ve Lord Nelson Osmanlı tabiyalarını bombalamaya başladı. Osmanlı topçusu kısa menzilli toplarla karşılık verdi. Amiral de Roubaix donanmanın ilerlemesi için ikinci hattı devreye soktu. İlk başta bombardıman etkili olmuş gibi görünüyordu. Ancak Osmanlı bataryaları geri çekilmedi, aksine daha güçlü karşılık vermeye başladı. Saat 2'de İngilizlerin kabusu başladı. Fransız bu ve zırhlısı Nusret'in döşediği mayınlardan birine çarptı. Birkaç dakika içinde devasa bir patlama yaşandı ve Bouvet 600'den fazla mürettebatıyla birlikte sulara gömüldü. İngilizler Bouvet'in batışını bir tesadüf sandı ve saldırıya devam etti. Ancak birkaç saat içinde Irresistible ve Ocean zırhları da mayınlara çarparak battı. Inflexible, Suffren ve Golova gibi gemiler ağır hasar aldı. Saat 5'e gelindiğinde Amiral de Roubaix saldırının devam edemeyeceğini anladı ve geri çekilme emri verdi. İngiliz ve Fransız donanması Osmanlı'yı zorlayanmaya çalışmış ancak ağır bir yenilgiye uğramıştı. Bu zaferin kazanılmasında Osmanlı ordusunun taktik zekası ve Türk askerlerinin kahramanlığı büyük rol oynadı. Seyit Onbaşı 275 kilogramlık mermiyi sırtında taşıyarak topa yerleştirdi ve düşman gemisine vurdu. Türk topçuları sınırlı mühimmatla büyük kayıplar verdirdi. Cephede hemşireler yaraları kurtarmak için gece gündüz çalıştı. Çanakkale yalnızca silahlarla değil, inanç ve cesaretle kazanılmış bir zaferdi. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi İtilaf devletleri için tam bir felaketti. Winston Churchill büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve savaşın seyrini değiştirmek isteyen bu planı başarısızlıkla sonuçlandı. Çanakkale'deki bu başarısızlık Winston Churchill'ın kariyerinde büyük bir darbe oldu. Bu yenilgi nedeniyle Churchill Deniz Bakanlığı görevinden alındı ve siyasi itibarını kaybetti. İngiltere Çanakkale'yi geçemedi.
Rusya yardım alamadığı için Bolşevik devriminin temelleri atıldı. Ancak en önemlisi bu zafer Türk milletinin bağımsızlık ruhunu canlandırdı. Ve tarih sonsuza kadar bu sözleri hatırlayacaktı. Çanakkale geçilmez. Bu torpakları vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale yalnızca bir savaş değil, bir milletin varoluş mücadelesiydi. Ve bizler onların emaneti olan bu toprakları sonsuza kadar koruyacağız. Ruhunuz şad olsun.